Merhaba koçlar, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 3 Mart 2026 tarihinde Başak Burcu'nda tam ay tutulmamız var saat 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Sevgili koçlar, 3 Mart 2026'da gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizler için oldukça derin ama bir o kadar da dönüştürücü bir dönem başlatıyor. Bu tutulma sizin doğum haritanızda gündelik yaşam, sağlık, iş düzeni ve hizmet alanınızı aydınlatıyor. Bu nasıl çalıştığınız, kime hizmet ettiğiniz ve bedeninizin size ne söylediği üzerine güçlü farkındalıklar getirecek bir dönem. Gökyüzü sizden bir şey istiyor. Artık her şeyi kendinizin kontrol ettiği o yoğun ritmi bırakın. Sadece çalışmak için değil, anlam bulmak için de yaşayın. Ay Güney Ay düğümüyle Başak Burcu'nda kavuşumda, bu geçmişten gelen alıştığınız çalışma biçimlerini, sorumluluk anlayışınızı, her şeyi ben yaparım tavrınızı temsil ediyor. Uzun süredir kendi üzerinize fazlasıyla yük aldığınız alanlarda artık bir bırakış gelebilir. Güneş ve Kuzey Ay düğümü de Balık burcunda, yani tam karşısında, evren size diyor ki sadece yapmak değil, hissetmek de önemli. Ruhunuzu beslenmeyen bir düzenin içinde artık mekanikleşmiş bir şekilde yaşamaya devam edemezsiniz. Bu tutulma size teslim olmayı, sezgilerinize güvenmeyi ve hayatın akışına biraz daha yumuşak yaklaşmayı öğretmek için geliyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 9. evinizde, yani inançlar, dünya görüşü ve uzak hedefler alanında yer alıyor. Bu bir süredir bastırdığınız düşüncelerin ya da artık sizi temsil etmeyen inanç sistemlerinin yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. Belki çalıştığınız sistem, hizmet ettiğiniz yapı ya da izlediğiniz hayat felsefesi artık sizi tatmin etmiyor. Bu tutulmayla birlikte içsel bir isyan duyabilirsiniz. Ben neden hala aynı çarkın içinde dönüyorum? Bu enerji sizi özgürleştirmek için geliyor. Ama unutmayın, Lilith'in enerjisi ham ve serttir. Ani kararlar, ani kapışlar getirebilir. Yani tepkiyle değil, farkındalıkla hareket etmek önemli. Mars Balık burcunda, Uranüs ise Boğa burcunda, bu iki gezegen arasında oluşan bir kare açı var. Sizin bilinçaltı alanınızda maddi güvenlik alanınızı birbirine bağlıyor. Yani duygusal bir farkındalık, fiziksel veya finansal bir gerçeği tetikleyebilir bu tutulma esnasında. Bir anda fark edebilirsiniz, ben bu tempoyu artık sürdüremiyorum ya da bedenim bana bir şey anlatıyor. Bu tutulma bedeninizin verdiği sinyallere kulak vermenizi ister. Yorgunsanız bu yorgunluk sadece fiziksel değildir. Ruhsal tükenme, bedensel belirtilerle konuşur. Bu yüzden dinlenmeyi, yavaşlamayı ve nefes almayı ihmal etmeyin. Güneş ise Balık burcunda, Jüpiter'le üçgen açıda. Bu açı tutulmanın sert enerjisini dengeleyen harika bir şifa penceresi açıyor. Ev, aile, iç huzur ve duygusal güvenlik temaları destekleniyor. Kendinizi geri çekmek, biraz yalnız kalmak ve içsel huzurunuzu yeniden kurmak için mükemmel bir zaman. Retro Jüpiter, geçmişle barışmak, aile içi yaraları şifalandırmak ve duygusal bağları onarmak adına güçlü bir destek sunuyor. Bu dönemde evde vakit geçirmek, yaratıcı şeylerle uğraşmak ya da sadece dinlenmek bile size iyi gelecektir. Satürn ise artık sizin burcunuzda, bu sorumluluk alma, kendinizi disipline etme ve yaşamınızı yeniden inşa etme sürecinizin başladığını gösteriyor. Plüto da Kova burcunda, sosyal çevre, kariyer vizyonu ve dostluk alanınızı dönüştürüyor. Bu ikili size yeni bir yapı kurma fırsatı veriyor, çünkü aralarında uyumlu bir açı var. Ama bu kez o yapı dış beklentilerle değil, kendi öz gücünüzle kurulmalı. Tutulma enerjisiyle birleşince bu süreç, ben artık kendi hayatımın lideriyim deme zamanı oluyor. Bu tutulma esnasında çalışma koşullarınızı, iş rutininizi veya sağlık alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirin. Artık sizi tüketen iş yüklerini bırakın, yeni düzenler kurun. Spiritüel çalışmalar, meditasyon, rüya analizi veya şifa yöntemleri
çok faydalı olacaktır. Bedeninize kulak verin, gerilim, stres, öfke veya yorgunluk sinyallerini bastırmayın. Finansal alanda da ani kararlar almayın. Mars-Uranüs karesi para konularında dengesizlik yaratabilir. Bu tutulma size şunu söylüyor sevgili koçlar. Daha fazla çabalamak değil, artık akışla uyum içinde olmak gerekli. Hizmet ettiğiniz şeyler, çalıştığınız insanlar, harcadığınız emek. Eğer ruhunuzla aynı hizadaysa sizi büyütecek ama değilse evren o kapıları kapatacak. Bu bir son değil, daha anlamlı bir başlangıcın habercisi. Ruhsal olarak olgunlaştığınız, bedeninizle ruhunuzun aynı frekansa geldiği bir döneme giriyorsunuz. Gökyüzü size diyor ki artık savaşmayı bırakın, şifanın yolu teslimiyetten geçiyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 3 Mart 2026 tarihinde Başak Burcu'nda tam ay tutulmamız var. 14.39'da saat 12 derece 54 dakikada. Sevgili boğalar, 3 Mart 2026'da gerçekleşecek olan bu Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için kalbinizi, yaratıcılığınızı ve sevme biçiminizi aydınlatıyor. Bu tutulma doğum haritanızda 5. evde meydana geliyor. Yani konu aşk, çocuklar, yaratıcılık ve yaşam sevinci. Ama bu kez her zamanki gibi yüzeyde değil, çok daha derin bir yerden etkiliyor. Sanki evren size diyor ki artık neyle mutlu olduğunuzu gerçekten biliyor musunuz? Ay Güney Ay düğümüyle Başak Burcu'nda kavuşumda bu geçmişte sevgiye, üretkenliğe veya keyfe dair fazla kontrolcü, fazla planlı yaklaşımlarınızı temsil ediyor. Siz sevgiyi bile düzen içinde yaşamak isteyen bir burçsunuz ama Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü şimdi size şunu hatırlatıyor. Gerçek mutluluk planlanmaz. O kalpten akar. Bu tutulma size diyor ki yaratıcılığını özgür bırak, kalbini yargılama ve sevmekten korkma. Bir ilişkiniz varsa artık o ilişkiyi nasıl görünmesi gerektiğiyle değil, gerçekten nasıl hissettirdiğiyle değerlendireceksiniz. Artık göstermelik değil, ruhsal bağ istiyorsunuz. Ve eğer bu bağ eksikse tutulma bunu açıkça ortaya koyacaktır. Bazılarınız için bu süreç bir aşkın tamamlanışı olabilir. Bazılarınız için ise çok daha derin ruhsal bir bağın başlangıcı. Ama her durumda ortak tema şu. Kalbiniz özgürleşmek istiyor. Tutulma eksenine kare yapan Lilith sizin 8. evinizde yer alıyor. Bu demek oluyor ki ilişkilerdeki güç dengeleri, bağlılık, paylaşım ve derin duygular şimdi görünür hale gelecek. Bir ilişkide veya ortaklıkta benim sınırım nerede bitiyor, karşımda kimin gücü başlıyor sorusunu sormaya başlayabilirsiniz. Bu tek kare açısı, enerjisi, bastırılmış arzuları ve tabuları yüzeye çıkarabilir. Özellikle finansal paylaşımlar, cinsellik veya güven temalarıyla ilgili gizli meseleler artık saklanamayacak. Bu tutunma ilişkilerde hakikati çıplak haliyle görme cesareti istiyor sizden. Mars ise Balık burcunda hareket ederken Uranüs ise sizin burcunuzda Boğa'da ilerliyor. Bu ikili arasında da sert bir kare açı var. Bu açı ben kimim sorusuyla baş başa bırakabilir sizi. Toplum içinde, arkadaş çevrenizde ya da aşk hayatınızda artık rol yapmak istemediğinizi fark edebilirsiniz. Bu tutulma esnasındaki Mars-Uranüs karesi bazen aniden alınan büyük kararları tetikler. Yeter artık bu benim değil dediğiniz bir an gelebilir. Ama dikkat edin bu enerji acelecidir. Gerçekten sizin özgürlüğünüzü besleyen şeyle sadece kaçış dürtüsünü birbirinden ayırmaya çalışın. Bu tutulmanın en güzel hediyesi Yengeç burcundaki retro Jüpiter'le sizin zihin ve iletişim alanınızı genişleten Güneş'le kurduğu üçgen açı, yaratıcılığınızı kelimelere dökme, duygularınızı paylaşma ve kalbinizden gelen mesajı dünyaya anlatma şansınızı çoğaltıyor. Bu dönemde yazmak, konuşmak, öğretmek ya da bir mesajınızı insanlara ulaştırmak için ilhamla dolabilirsiniz. Kalbinizden gelen bir fikir, bir sanat projesi ya da duygusal bir paylaşım sizi bambaşka bir yola taşıyabilir. Retro Jüpiter geçmişte bastırılmış duyguları şifalandırır.
Bu yüzden geçmiş ilişkilerden gelen bir farkındalık şimdi duygusal yönünüzü güçlendirebilir. Satürn artık sizin 12. evinizde, bilinçaltınızda ilerliyor. Bu şimdi kendi iç dünyanızla yüzleşme zamanı, zihinsel kalıplarınızı disipline etme döneminiz. Plüto da Kova burcunda sizi kariyer alanınızda dönüştürüyor. Bu ikisinin uyumlu açısı artık sadece dış dünyada güçlü görünmek değil, iç dünyanızda da sağlam bir temele sahip olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Ve tutunma bu süreci hızlandırıyor. Artık hem ruhsal hem profesyonel olarak kendiniz olma zamanı. Bu tutunma esnasında aşk hayatınızda dürüstlük testinden geçebilirsiniz. Gizlenen, bastırılan hiçbir şey bu tutulmadan saklanamaz. Yaratıcılıkla ilgili yeni bir döneme giriyorsunuz. Özellikle sanat, tasarım, yazarlık, sahne veya çocuklarla ilgili alanlarda büyük farkındalıklar doğabilir. Finansal veya duygusal bağlılık konularında da net sınırlar belirleyeceksiniz. Sağlam duygusal bağlar kurmak istiyorsanız önce kendinizle bağ kurun. Sevgili boğalar, bu tutulma size kalbinizin kapılarını yeniden açma fırsatı veriyor. Ama bu kez alışkanlıktan sevme değil, bilinçle sevme zamanı. Geçmişte sizi hayal kırıklıklarına uğratan deneyimler artık sizi korumak için değil, büyütmek için yeniden karşınıza çıkacak. Bu tutulma size cesaretle sevmeyi ve yaratıcılığınızı özgürce ifade etmeyi öğretecek. Kalbinizden gelen her şey artık değerli, onu bastırmayın. Gökyüzü size diyor ki artık kalbinizi korkusuzca açın. Çünkü gerçek sevgi sizi özgürleştirir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler. Ay tutulması özel gökyüzü günlerimize hoş geldiniz. 3 Mart 2026 tarihinde Başak Burcu'nda tam ay tutulmamız var. Saat 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Sevgili ikizler, 3 Mart'ta gerçekleşecek olan Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizler için oldukça önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor. Bu tutulma sizin doğum haritanızda 4. evinizde, yani ev, aile, kökler ve iç huzur alanında gerçekleşiyor. Bu kez gökyüzü dış dünyada olup bitenden çok iç dünyanızda sessizce süren bir yolculuğu görünür kılacak. Sanki evren kulağınıza fısıldıyor. Artık dışarıdan değil, içeriden güçlenme zamanı. Ay Güney Ay düğümüyle Başak Burcu'nda kavuşumda sizi uzun zamandır alıştığınız güven kalıplarına, ailenizden veya geçmişinizden gelen davranış dürtülerine, örüntülerine işaret ediyor. Belki sorumluluk almaktan, herkesi memnun etmekten yorgun düştünüz. Belki de kendi evinizde bile rahat hissedememek duygusu taşıyorsunuz. Bu tutulma tüm bu dengesizlikleri yüzeye çıkararak gerçek huzur nerede sorusunu size soracak. Ve Güneş Balık burcunda Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda diyor ki huzuru dış koşullarda değil, içsel kabullenişte bul. Yani artık geçmişle hesaplaşmak, affetmek ve kendi içsel alanınızı şifalandırmak zamanı. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 7. evinizde, yani ilişkiler alanında. Bu oldukça dikkat çekici bir etki, çünkü bu tutulma ev aile temasıyla ilişkilerdeki dengeyi aynı anda tetikliyor. Uzun süredir bastırdığınız duygular ya da görmezden geldiğiniz çatışmalar artık yüzeye çıkabilir. Lilith dürüstlük ister. Bu yüzden ilişkilerde yalanlar, kaçışlar veya rol yapmalar artık mümkün değil. Bir partner, bir aile üyesi, hatta bir iş ortağıyla aranızda benim sınırım nerede bitiyor, seninki nerede başlıyor sorusu gündeme gelebilir. Bu süreçte duygusal patlamalar, ani kopuşlar yaşanabilir, ama bu sadece yıkım değil, aynı zamanda otantik bağların doğuşu anlamına da gelir. Mars kariyer evinizde, Balık burcunda, Uranüs ise 12. evinizde, yani bilinçaltınızda hareket ediyor. Bu iki gezegen arasındaki kare açı baskı altında kalmış duyguların ve gizli korkuların birdenbire yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. Bu tutulma anında belki uzun süredir bastırdığınız öfke, belki de sessiz kaldığınız bir alanda artık konuşma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu tutulma sessizliğinizi kırma zamanı olabilir. Ama dikkat edin, Mars-Uranüs karesi öfkeyle hareket etmeye açık bir enerjidir. Dolayısıyla tepki vermeden önce duygularınızın köküne inmeye çalışın. Ne sizi gerçekten rahatsız ediyor?
Bir kişi mi, bir durum mu yoksa kendi iç çatışmanız mı? Bu farkındalık tutulmanın en büyük hediyesi olacak. Güneş Balık burcunda ve retro Jüpiter'le de üçgen açıda bu tutulmanın gölge yanlarını yumuşatacak. Retro Jüpiter sizin para değerler evinizde. Güneşte kurduğu üçgen açı duygusal güvenliğinizi yeniden inşa etme fırsatı veriyor. Geçmişte maddi veya manevi anlamda değersizlik hissettiğiniz konular şimdi onarılabilir. Kendinize, emeğinize ve birikiminize yeniden değer vermeye başlayabilirsiniz. Bu üçgen ailevi konularda da uzlaşma ve şifa enerjisini artırıyor. Bir tartışma veya kırgınlık varsa şimdi çözüm odaklı bir diyalog kurulabilir. Kırgınlıklar affa dönüşebilir. Satürn ise 11. evinizde, yani sosyal çevre, dostluklar ve hedefler alanında ilerliyor. Bu kimlerle yürüdüğünüzü, kime güvendiğinizi test eden bir dönem. Plüto ise Kova burcunda vizyonunuzu derinleştiriyor. Artık sadece yakın çevre değil, daha büyük topluluklarla da iletişimde olma zamanı. Satürn ile Plüto arasında uyumlu bir açı var. Artık sadece yakın çevre değil, daha büyük bir toplulukla etkileşimde olma zamanı diyor. Ama önce kendi köklerinizi sağlamlaştırmanız gerekiyor. Tutulma size diyor ki, gerçek aidiyet dışarıda değil, kendi içinizde başlar. Bu tutulma esnasında ev değişimi, taşınma veya ailevi düzenlemeler gündeme gelebilir. Aile içi roller yeniden tanımlanabilir. Özellikle ebeveynlerle ilişkilerde yüzleşmeler mümkün. Duygusal dengeyi sağlamak için doğa, meditasyon, içe dönüş çalışmaları çok destekleyici olacaktır bu süreçte. Gizli düşmanlıklar, bastırılmış öfke veya bilinçaltı korkular yüzeye çıkabilir ve bunlar şifalanmak için gelir. İş aile dengesinde önemli kararlar alabilirsiniz. Sevgili ikizler, bu tutulma sizi dış dünyadan çok iç dünyanıza çağırıyor. Gerçek başarı artık kariyer basamaklarında değil, kalbinizdeki huzurda ölçülüyor. Geçmişin sesini susturup içinizdeki sessiz bilgiyle buluşma zamanı bu. Eviniz, bedeniniz, ruhunuz hepsi aynı kökten büyümek istiyor. Gökyüzü size diyor ki, artık sessizliğinizden güç alın çünkü huzur içeriden başlar. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 3 Mart 2026 tarihinde Başak Burcu'nda tam ay tutulması var. Saat 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Sevgili yengeçler, 3 Mart'taki Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan ay tutulması sizin için zihinsel farkındalık, iletişim ve karar süreçlerinde büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor. Bu tutulma doğum haritanızın 3. evinde meydana geliyor. Yani konu düşünceleriniz, iletişim tarzınız, kardeşleriniz, yakın çevreniz ve günlük planlarınız, ama bu kez sadece sözcüklerle değil, zihninizin nasıl çalıştığı, düşüncelerinizin, duygularınızın nasıl yönettiği ile ilgili. Evet, evren size diyor ki, artık her şeyi analiz etmeyi bırakın, hissedin, sezgilerinize güvenin. Bu tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle Başak Burcu'nda kavuşumda olacak. Bu geçmişte fazla detaycı, kontrolcü ya da mükemmelliyetçi düşünme kalıplarınızı temsil ediyor. Sürekli bir şeyleri düzeltme, her şeyi çözme isteği artık zihinsel yorgunluk yaratıyor olabilir. Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü ise kavuşumu ise tam karşıda ve size diyor ki her şeyin cevabı akıl yoluyla bulunmaz. Bazen bırakmak, teslim olmak veya akışa güvenmek gerekir. Bu tutunma akıl ile kalp dengesi kurmanız için geliyor. Sürekli düşünmek yerine hissetmeyi öğreniyorsunuz. Tutunma aksına kare yapan Lilith sizin 6. evinizde, yani iş, sağlık ve günlük rutin alanınızda yer alıyor. Bu da demek oluyor ki zihinsel stres artık fiziksel yorgunluk olarak kendini gösterebilir. Günlük temponuzda, iş ortamınızda veya çalışma biçiminizde bir baskıdan kurtulma isteği doğabilir. Lilith'in enerjisi özgürlük ister. Belki işte ya da sorumluluklarınızda artık yeter dediğiniz noktaya gelebilirsiniz. Bu isyanı bastırmayın ama ani kararlar da almayın. Bu enerji size bedeninizin ve zihninizin sınırlarını fark etme fırsatı sunuyor. Tutulmanın ardından fark edebilirsiniz ki aslında sizi yoran şey işin kendisi değil, onu yapış biçiminizdir. Mars ise 9. evinize ve Uranüs'te kare açıda.
9. evdeki Mars, inançlar, yaşam felsefesi ve uzak hedefler alanında eee, çaba gerektiriyor. Uranüs ise 11. evinizde gelecek planları ve sosyal çevre alanında ilerliyor. Bu iki gezegen arasındaki kare açı, ben artık neye inanıyorum, hangi hedef bana ait sorularını gündeme getirebilir. Belki arkadaş çevreniz, idealleriniz veya sosyal bağlantılarınız sizi eskisi kadar tatmin etmiyor. Artık size hitap etmeyen bir çevreden özgürleşme isteği duyabilirsiniz. Mars-Uranüs karesi bazen ani farkındalıklarla gelir. Bir anda ben bu yolu istemiyorum diyebilirsiniz. Bu yüzden bu dönem yön değişikliklerine açık bir zaman dilimi. Ama unutmayın, değişim korku değil, özgürlük enerjisiyle geldiğinde kalıcı olur. Güneş ise Balık burcunda, Yengeç'teki Jüpiter'le üçgen açıda. Bu tutulmanın en güzel yanı burada gizli. Sizi hem ruhsal hem duygusal olarak koruyucu bir enerjiyle sarmalıyor. Retro Jüpiter sizin burcunuzda, yani iç dünyanızda bu geçmişle barışma, eski yaraları anlama ve kendinizi yeniden büyütme fırsatı getiriyor. Bu tutulma içsel öğretmeninizle buluşma zamanı. Hayat size ne anlatmak istiyor? Her olayda hangi ders gizli? İşte bu soruların yanıtını bulduğunuzda gerçek huzurun zihinde değil, kalpten geldiğini fark edeceksiniz. Bu tutulma esnasında Satürn ile Plüto arasında da olumlu bir açı var. Satürn sizin 10. evinizde, yani kariyer, hedefler ve toplum önündeki imaj alanınızda ilerliyor. Plüto ise 8. evinizde, dönüşüm ve güç alanında. Bu iki gezegenin sekstil açısı size yeni bir yapı kurma fırsatı sunuyor. Artık sadece çalışmak değil, anlamlı bir şey üretmek istiyorsunuz. Tutulmanın enerjisiyle birleştiğinde bu süreç sizi içsel anlamda güçlendirecek, belki mesleki yönünüzü yeniden tanımlayacak ya da kariyerinizde derin bir dönüşüm başlatacaksınız. Bu dönem sabırla atılan her adımın uzun vadeli bir temel oluşturduğu bir dönem. Bu tutulma esnasında zihinsel yorgunluk veya dikkat dağınıklığı artabilir. Meditasyon, nefes çalışmaları faydalı olur. Yakın çevre, kardeşler veya komşularla ilgili meselelerde sabırlı olmanız gereken bir dönem. Kısa seyahatler, eğitimler veya yeni bir iletişim projesi gündeme gelebilir. Duygusal olarak geçmişle yüzleşme, içsel şifa süreçlerini destekliyor. İş ortamında veya sağlıkla ilgili konularda denge ve düzen kurmak önemli olacak. Sevgili yengeçler, bu tutulma size diyor ki gerçek huzur sessizliğinizden gelir. Artık başkalarının ne dediği değil, kendi iç sesinizi duyma zamanı. Sözlerin değil, sezgilerin rehberliğinde ilerleyin. Çünkü bu tutulma zihninizin gürültüsünü azaltıp kalbinizin bilge sesini yükseltmek için burada. Gökyüzü size diyor ki artık sessizliğiniz konuşsun. Çünkü kalbiniz gerçeği zaten biliyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Kova Aslanlar, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 3 Mart 2026 tarihinde Başak Burcu'nda tam ay tutulmamız var. Saat 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Sevgili aslanlar, 3 Mart'ta gerçekleşecek olan Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için maddi, manevi ve duygusal güvenlik alanlarında önemli farkındalıklar getirecek. Bu tutulma doğum haritanızın 2. evinde gerçekleşiyor. Yani konu, para, gelir, sahip olduklarınız ve özdeğer duygunuz. Ama mesele sadece maddiyatla sınırlı değil. Bu tutulma size gerçek değerin neyle ölçüldüğünü soracak. Evren size diyor ki artık dış onayla değil, içsel değerlerinle ayakta kal. Bu tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle Başak Burcu'nda kavuşum halinde. Bu geçmişte kendinize sürekli çalışarak kanıtlama eğiliminizi temsil ediyor. Belki değerli hissetmek için çok fazla sorumluluk aldınız. Belki sürekli üretmek, kazanmak, başarmak zorunda olduğunuzu düşündünüz. Ama Güneş Kuzey Ay düğümüyle Balık burcunda kavuşumda ve diyor ki gerçek değer yaptıklarında değil, kim olduğunda gizli. Yani artık içsel tatmini sadece dış başarıya bağlama zamanı bitti. Bu tutulma sizi kendinizi onaylamaya çağırıyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 5. evinizde, yani aşk, yaratıcılık ve öz ifade alanında yer alıyor. Bu enerji uzun süredir bastırılmış tutkularınızı ve yaratıcı potansiyelinizi serbest bırakmak için güçlü bir etki oluşturuyor.
Ama Lilith enerjisi kolay değildir. Bazen ben artık böyle yaşamak istemiyorum dedirtir insana. Aşk ilişkilerinde kendi değerinizin sorgulandığı durumlar gündeme gelebilir. Belki biri sizi yeterince takdir etmiyor. Belki siz kendinizi ifade edemiyorsunuz. Bu tutunma bu dengeyi kırar, size önce kendini onurlandır der. Aynı şekilde yaratıcı işler, hobiler ya da çocuklarla ilgili temalarda da baskılanmış duygular açığa çıkabilir. Lilith burada size cesaret verecek, kalbinin ateşini saklama diyecek. Bu tutulma esnasında Mars'la Uranüs arasında da bir kare açı var. Bu ikili arasında oluşan kare açı maddi ortaklıklar, kariyer yönü ve statü konularında ani farkındalıklar yaratabilir. Bir işten, ortaklıktan veya maddi bağdan özgürleşme isteği doğabilir. Belki uzun süredir sizi kısıtlayan bir iş modeli ya da sizi tüketen bir finansal sorumluluk artık değişmek zorunda kalacak. Bu enerji aynı zamanda derin psikolojik dönüşümleri tetikler. Yani sadece para değil, güç kavramıyla olan ilişkinizi de dönüştürüyorsunuz. Gerçek güç kontrol etmekte değil, bırakabilmekte. Güneş ise Balık burcunda ve retro Jüpiter'le de üçgen açıda. Sizin bilinçaltınızda yer alıyor. Bu ikili arasında oluşan üçgen açı tüm bu kaotik enerjilerin içinde size derin bir iç huzur fırsatı sunuyor. Bu tutulmada fark edebilirsiniz ki değer duygunuzun kaynağı dışarıda değil. O çocukluk döneminden gelen bir inançla şekillenmiş olabilir. Retro Jüpiter burada geçmişi iyileştirmek, duygusal kökleri şifalandırmak için güçlü bir destek veriyor. Meditasyon, terapi, manevi çalışmalar ya da sessiz kalmak bile bu dönemde mucizevi farkındalıklar getirebilir. Rüyalarınıza dikkat edin, bilinçaltınız size mesaj veriyor olabilir. Satürn ile Plüto arasında da bir seksil açı var. Satürn 9. evinizde inançlar, uzak hedefler ve eğitim alanında ilerliyor. Plüto ise 7. evinizde ilişkiler ve işbirlikleri alanında. Bu iki gezegenin uyumlu açısı size hayata yeni bir gözle bakma şansı sunacak. Artık ilişkilerde ve hedeflerde kim ne der değil, ben neye inanıyorum sorusu öne çıkacak. Bu tutulmayla birlikte yaşam felsefeniz değişebilir. Belki yön değiştirirsiniz. Belki bir inancı bırakıp yenisini benimsersiniz. Belki de kariyerinizin yönünü içsel değerlerinizle hizalarsınız. Bu tutulma esnasında maddi gelir ve harcamalarınızda denge kurmanız gerekiyor. İşte ya da ortaklıklarda ben ne kadar değer görüyorum sorusu belirleyici olabilir. Aşk ilişkilerinde gurur, ego ve değer temaları sınanabilir. Duygusal olarak kendinizi koruma isteği artabilir. Sağlıklı sınırlar belirleyin. Sanatsal ve yaratıcı projelerde beklenmedik fırsatlar da doğabilir. Sevgili aslanlar, bu tutulma size diyor ki gerçek güç parıldamakta değil, köklenmekte. Siz doğal olarak sahneye aitsiniz. Ama şimdi sahne kalbinizde kurulacak. Artık başkalarına değil, kendinize ışık olma zamanı. Bilin ki bu tutulma sizi parıltınızın özüne döndürüyor. Gerçek değer sahip olduklarınızda değil, içinizde taşıdığınız o sarsılmaz ışıktadır. Gökyüzü size diyor ki kendinizi hatırlayın. Çünkü gerçek zenginlik içinizde saklı. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, Ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 3 Mart 2026 tarihinde Başak Burcu'nda bir tam ay tutulmamız var. Saat 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Sevgili Başaklar, 3 Mart'taki sizin burcunuzda gerçekleşecek tam ay tutulması hayatınızın yönünü kökten değiştirebilecek ya da bir dönüm noktası. Bu tutulma sizin 1. evinizde yani doğrudan siz alanında gerçekleşiyor. Kim olduğunuz, nasıl göründüğünüz, hayatta nasıl bir duruş sergilediniz ve hatta fiziksel enerjiniz hepsi bu tutulmanın odağında olacak. Evren size diyor ki artık eski siz, eski kalıplar, eski yollar bitti, tamamlandı. Şimdi yeni bir siz doğuyor ama bu doğum bir bırakışla başlıyor.
Bu tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle sizin burcunuzda kavuşuyor. Bu uzun süredir benimsediğiniz kimliğiniz, alıştığınız sorumluluk biçimlerinin ve kendinizi tanımlama yollarınızın artık miladının dolduğunu gösteriyor. Yıllardır hep doğru olanı yaptınız, hep mükemmel olmaya çalıştınız. Ama bu tutulma size diyor ki mükemmel değil, gerçek o. Artık başkalarının ihtiyaçlarına göre değil, kendi iç sesinize göre yaşam kurma zamanı geldi. Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu tam karşınızda. Yani odak benden bize kayıyor. Birine, bir şeye, bir ruha bağlanmak ve yaşamı sadece akıl değil, sezgiyle de kucaklamak zamanı. Bu tutulma sizi zihinden kalbe taşır. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin dördüncü evinizde, yani ev, aile ve iç dünya alanında. Bu etki geçmişte güçlü bir yüzleşmeyi getiriyor. Belki aileden gelen baskılar, kalıplar ya da içsel bir yetersizlik hissi yüzeye çıkabilir. Lilith burada size şunu sorar: gerçekten kendi hayatınızı mı yaşıyorsunuz, yoksa birilerinin beklentisini mi? Bu enerji bir kırılma yaratabilir. Belki evinizde bir değişim, belki duygusal anlamda bir kopuş, belki de geçmişle barışma süreci. Ama her ne olursa olsun bu yüzleşme sizi özgürleştirmek için geliyor. Unutmayın, Lilith acıtır ama aynı zamanda özgürleştirir. Mars'la Uranüs arasında bir kare açı var bu tutulma esnasında. Mars 7. evinizde, yani ilişkiler alanında, Uranüs ise 9. evinizde, yani inançlar, vizyon ve dünya görüşü alanında. Bu iki gezegen arasındaki kare açı ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda veya işbirliği yaptığınız kişilerle ani değişimleri tetikleyebilir. Bir ilişkide artık bu yol bana uymuyor diyebilirsiniz ya da bir anlaşmayı bitirip bambaşka bir vizyona yönelebilirsiniz. Bazılarınız için bu tutulma bir ilişkinin tamamlanması, bazılarınız içinse çok daha ruhsal bir bağın başlaması anlamına gelebilir. Mars-Uranüs karesi sizi sarsabilir, aynı zamanda da özgürleştirir. Çünkü artık eski ben değil, gerçek siz sahnede olacaksınız. Bu tutulmanın gökyüzündeki en huzurlu enerjisi ise Güneşle Jüpiter arasındaki üçgen açı. İşte burada Güneş retro Jüpiter arasındaki üçgen açıyla size hem dostlardan hem de iş dünyanızdan güçlü bir destek getirecek. Retro Jüpiter sizin 11. evinizde, yani arkadaşlıklar, sosyal çevre ve umutlar alanında. Yani bir dost, bir topluluk ya da geçmişten gelen bir kişi sizi yeniden inançla, umutla doldurabilir. Bu dönem duygusal olarak iyileşme sürecinizin önemli bir parçası olacak. Güneş-Jüpiter üçgeni kalbinizi açtığınızda evrenin sizi ödüllendireceğini söylüyor. İyilik yaptığınız her şey size misliyle geri dönecek. Bu tutulma esnasında Satürn ile Plüto arasında da bir sekstil açı var. Satürn sizin 8. evinizde, yani derin dönüşüm, finans ve kriz alanınızda ilerliyor. Plüto ise 6. evinizde, size çalışma, sağlık ve hizmet alanında. Bu ikili sizin hayatınıza köklü bir yeniden yapılandırma getiriyor. Bir borcu kapatmak, finansal bir yükten kurtulmak ya da sağlığınızla ilgili önemli bir farkındalık yaşamak mümkün. Ama bu süreç sadece maddi değil, ruhsal bir temizlik anlamına da gelir. Artık hayatınızdaki ağırlıkları taşımayı bırakma zamanı. Tutulma sizi sadeleşmeye zorluyor. Ne kadar az yük, o kadar çok özgürlük. Bu tutulma zamanında görünümünüz, imajınız veya yaşam tarzınızla ilgili büyük değişiklikler olabilir. İlişkilerde yön değiştirme veya yeni başlangıçlar olabilir. Aile içi dengelerde bir yüzleşme, köklü kararlar olabilir. Sağlık, beden, beslenme ve yaşam düzeni konularına dikkat edin. Vücudunuz size mesaj veriyor olabilir. Artık sizi temsil etmeyen her şey kendi kendine dağılacaktır bu süreçte. Sevgili Başaklar, bu tutulma yeniden doğuşunuzun simgesi. Yıllardır kendinizden beklediğiniz mükemmellik artık yerini gerçekliğe bırakıyor. Artık kusursuz değil, gerçek olma zamanı. Hayatı akışına bırakmayı öğrenirken içinizdeki bilge Başak yeniden doğacak. Bu tutulma size diyor ki artık bir dönem bitiyor ama bu bir kayıp değil, yeniden doğuş. Gökyüzü size diyor ki kendinizi yeniden tanımlayın. Çünkü evren siz hazır olduğunda kapılarını açacaktır. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.
Teraziler, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 3 Mart 2026 tarihinde Başak Burcu'nda tam ay tutulmamız var. Saat 14.39'da ve 12 derece 54 dakika Başak Burcu'nda. Sevgili teraziler, 3 Mart'taki bu tam ay tutulması sizin için bir tamamlanma ve içsel arınma döneminin kapılarını aralıyor. Bu tutulma doğum haritanızın 12. evinde, yani bilinçaltı, ruhsal süreçler, kapanışlar ve görünmeyen alanlar üzerinde gerçekleşiyor. Yani bu dış dünyada değil, iç dünyanızda gerçekleşen çok güçlü bir dönüşüm. Bu dönemde evren size diyor ki artık kontrolü bırak, akışa teslim ol. Tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle birlikte 12. evinizde, bu geçmişten gelen duygusal yüklerin, gizli korkuların ve bastırılmış duyguların yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. Sanki yıllardır bilinçaltınızda saklı duran bir dosya açılıyor. Eski bir yara, kapanmamış bir ilişki ya da neden böyle davranıyorum dediğiniz kalıplar görünür hale geliyor. Ama bu sizi zayıflatmak için değil, özgürleştirmek için oluyor. Güneş ise Kuzey Ay düğümüyle Balık burcunda kavuşumda ve karşıtlık yapıyor. Size diyor ki şimdi hizmet etmenin, şifalanmanın ve başkalarına fayda sağlarken kendini de arındırmanın zamanı. Yani 12. evdeki tutulma bir bitiştir ama her bitişin ardında da bir şifa vardır. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 3. evinizde, yani zihin, iletişim, kardeşler, yakın çevre ve düşünce kalıplarınızla ilgili. Bu enerji sizi zihinsel anlamda bir başkaldırıya çağırıyor. Belki sürekli aynı şekilde düşünmekten yoruldunuz. Belki de çevreniz fikirlerinizi sürekli sınırlandırıyor. Lilith diyor ki artık kendi sesini bul. Bu tutulma zihinsel özgürlüğünüzü kazanmanız için bazı iletişim krizleri getirebilir. Bir söz, bir konuşma, bir yüzleşme sizi derinden etkileyebilir ama sonunda da büyük bir farkındalık kazanırsınız. Bu tutulma esnasında Mars'la Uranüs arasında bir kare açı var. Mars 6. evinizde, iş, sağlık ve düzen alanınızda. Uranüs ise 8. evinizde, yani ortak kaynaklar, borçlar ve dönüşüm konularında. Bu iki gezegen arasındaki kare açı iş ortamınızda, finansal sorumluluklarda ya da sağlığınızla ilgili konularda ani değişimlere yol açabilir. Bir iş rutini, bir proje ya da bir borç düzeni sonlanabilir. Yeni bir sistem kurma gerekliliği doğabilir. Bedeniniz bu süreçte sinyaller verebilir. Özellikle stres, uykusuzluk ya da bağışıklık sistemiyle ilgili konularda. Ama Mars-Uranüs karesi sizi özgürleştirmek için gelir ve bu artık yük haline gelen görevleri bırakma zamanıdır. Güneşle Jüpiter arasında üçgen açı var. Güneş sizin 6. evinizde, Jüpiter ise 10. evinizde. Bu ikili arasındaki üçgen açı iş ve kariyer alanında güçlü bir yeniden yapılanma enerjisini gösteriyor. Jüpiter geçmişte başlattığınız ama yarım kalan bir projeyi gündeme getirebilir ama daha önce birlikte çalıştığınız bir kişiyle yeniden çalışma bir fırsatı da doğabilir. Bu dönemde sezgilerinize güvenin, kalbinizle çalışın, sonuç kendiliğinden gelecektir. Kariyerinizde duygusal bir yön değişikliği veya sizi daha fazla tatmin edecek bir amaç bulma arzusu bu dönemde artabilir. Satürn ile Plüto arasında da sekstil açı var bu esnada. Satürn sizin 7. evinizde, Plüto ise 5. evinizde ilerliyor. Bu ikilinin uyumlu açısı ilişkilerde sorumluluk ve derinlik getiriyor. Artık yüzeysel bağlar değil, ruhunuzu büyüten ilişkiler istiyorsunuz. Bu tutulma geçmişteki bağları kapatırken geleceğe daha sağlam bir temel kurmanıza yardımcı olacak. Aşk ve ilişkilerde daha bilinçli kararlar alabilir. Ben artık ne istiyorum sorusuna dürüstçe yanıt verebilirsiniz. Bu tutulma esnasında zihinsel ve ruhsal arınma süreci olacak. Meditasyon, terapi ve dua, inziva çok faydalı olabilir. Gizli konular açığa çıkabilir bu süreçte. Özellikle arkanızdan dönen şeyleri fark edebilirsiniz. İş düzeninizde, görevlerde veya birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili ani değişiklikler mümkün olabilir. Uyku, sağlık ve stres yönetimi konularına mutlaka dikkat edin. Bir döngü kapanıyor, geçmişle barışıp teslim olma zamanı.
Sevgili teraziler, bu tutulma sizin için bir bitiş değil, derin bir arınma. Evren sizden artık her şeyi kontrol etmeyi bırakmanızı istiyor. Çünkü bazı şeyler sadece teslim olduğunuzda güzelleşir. Siz her zaman dengeyi temsil ettiniz ama bazen denge hiçbir şey yapmamayı da içerir. Bu tutulma size diyor ki bırakın akış sizi iyileştirsin. Bilin ki karanlık sadece yeni bir ışığın habercisidir. Gökyüzü size diyor ki, şimdi sessizleşin çünkü huzur kalbinizin derinliklerinde sizi bekliyor olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler. Ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 3 Mart 2026 tarihinde Başak Burcu'nda tam ay tutulmamız var. 14.39'da saat ve 12 derece 54 dakika Başak Burcu'nda. Sevgili akrepler, 3 Mart'ta gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için geleceğe dair vizyon, hedefler ve sosyal çevre konularında büyük bir uyanışı temsil ediyor. Bu tutulma doğum haritanızın 11. evinde, yani konu, dostluklar, topluluklar, hayaller ve idealler. Evren size diyor ki artık geleceğe farklı bir yerden bakma zamanı. Bu tutulma sadece çevrenizi değil, hayata hangi amaçla hizmet ettiğinizi de sorgulatacak. Tutulmanın esnasında Ay, Güney Ay düğümüyle birlikte 11. evinizde kavuşumda olacak. Bu artık size hizmet etmeyen çevreleri, alışkanlıkları ya da idealleri geride bırakma zamanının geldiğini gösteriyor. Belki uzun zamandır bir grubun parçasıydınız ama artık bu frekans size uymuyor. Belki bir dostluk yoruldu, bir işbirliği anlamını yitirdi. Bu tutulma bu bağları zarafetle kapatmak için geldi. Balık burcundaki Güneş Kuzey Ay düğümüyle 5. evinizde kavuşumda artık kalpten yaşa diyor. Yani başkalarının beklentileri değil, sizin yaratıcılığınız, tutkunuz ve sevginiz yön verecek bundan sonra. Bu tutulma kendinize ait bir gelecek kurmanız için sizi harekete geçiriyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 2. evinizde, yani para, özdeğer ve güven alanınızda bulunuyor. Bu enerjiyi değerimi kim belirliyor sorusunu karşınıza çıkarabilir. Belki bir arkadaş grubunda yeterince takdir görmüyorsunuzdur ya da emeğinizin karşılığını almıyorsunuzdur. Lilith burada size diyor ki artık kendi değerini sen belirle. Bu tutulma maddi ve manevi bağımlılıklarınızı fark ettirebilir. Özellikle onay alma ya da ait olma ihtiyacı üzerinden gelişen ilişkiler şimdi sorgulanabilir. Ama bu farkındalık sizi özgürlüğe taşıyacaktır. Bu tutulma esnasında Mars'la Uranüs arasında da bir kare açı var. Mars 5. evinizde, yani aşk, yaratıcılık ve çocuklar alanında ilerliyor. Uranüs ise 7. evinizde, yani ilişkiler alanında. Bu iki gezegen arasındaki kare açı ilişkilerde ani gelişmeleri, sürpriz kararları tetikleyebilir. Bir ilişki aniden ilerleyebilir, bir bağ ani şekilde sonlanabilir. Ya da sizi özgürleştiren bir duygusal uyanış yaşayabilirsiniz. Mars balıkta duygularınızın derinleştiğini ama aynı zamanda sınırların belirsizleştiğini gösteriyor. Uranüs boğada ise ilişkide birey olmayı öğren diyor. Bu tutulma özellikle duygusal hayatınızda hem yaratıcılığı hem de cesareti yeniden uyandıracak, aşkta bağımlılık değil, özgürlük zamanı. Tutulmanın en güzel enerjisi de Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açı. Güneş 5. evinizde, retro Jüpiter ise 9. evinizde. Bu ikili arasındaki üçgen açı sizin için geleceğe dair inançları yeniden canlandırıyor. Belki bir eğitim, bir seyahat ya da yeni bir vizyon hayatınıza yön verebilir. Retro Jüpiter geçmişte bıraktığınız bir hayalin yeniden gündeme gelmesini de sağlayabilir. Bu tutulma size diyor ki hayalini erteleme. Zaman şimdi. O gün bugün. Yaratıcılığınızı ruhsal bir amaçla birleştirirseniz önünüzdeki yeni kapılar açılacaktır. Satürn ile Plüto arasında da bir seksil açı var bu tutulma esnasında. Satürn 6. evinizde, yani iş, sağlık ve günlük düzen alanınızda. Plüto ise 4. evinizde, yani ev, aile, kökler alanında ilerliyor. Bu iki gezegenin uyumlu açısı hayatınızda kalıcı bir düzen kurma sürecini başlatıyor. Çalışma biçiminiz, yaşam alışkanlıklarınız, hatta yaşadığınız yer daha sağlam bir yapıya kavuşabilir. Artık yüzeysel çözümler değil,
Köklü değişimler zamanı bu tutulma duygusal dayanıklılığınızı arttırıyor. Ne kadar çok bırakırsanız o kadar çok güçleneceksiniz. Bu tutulma esnasında dostluklar, sosyal çevre veya iş bağlantılarında değişimler yaşanabilir. Artık sizi desteklemeyen çevrelerden uzaklaşma zamanı, yeni bir proje, topluluk veya amaç duygusu sizi çağırıyor olabilir. Aşkta özgürleşme ve kendi değerinizin farkına varma teması çok güçlü. Hayat hedefleriniz değişebilir. Vizyonunuz artık kalbinizle uyumlu olmak zorunda. Sevgili akrepler, siz zaten dönüşümün burcusunuz ama bu tutulma size yepyeni bir yön kazandırmak için geliyor. Artık geçmişin ağırlığını taşımayı bırakın, kime ait olduğunu bilmediğiniz yükleri sırtınızdan indirin. Çünkü bu tutulma yeni bir siz için yer açıyor. Evren size diyor ki gerçek gücün kontrol etmekte değil, akışa güvenmekte saklı. Gökyüzü size diyor ki geçmişi bırakın, geleceğe kanat açın. Çünkü siz yeniden doğmayı en iyi bilenlersiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutunma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 3 Mart 2026 tarihinde Başak Burcu'nda tam ay tutulmamız var. Saat 14.39'da ve 12 derece 54 dakikada. Sevgili yaylar, 3 Mart'ta yaşanacak Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için kariyer, statü, yön ve sorumluluk bilinci alanında çok güçlü bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu tutulma doğum haritanızın 10. evinde yani toplumsal rolünüz, hedefleriniz ve yaşam yönünüz üzerinde gerçekleşiyor. Evren size diyor ki artık sahnede yeni bir siz var. Bu tutulma sizi kariyerinizde, toplumsal konumunuzda ve hatta hayatın sizi nasıl gördüğü konusunda büyük bir farkındalığa taşıyacak. Tutulma esnasında ay güney ay düğümüyle birlikte 10. evinizde kavuşuyor. Bu eski bir yönün, bir kariyer biçiminin ya da uzun süredir taşıdığınız bir ünvanın artık size hizmet etmediğini gösterebilir. Belki bir dönemin sonu, belki artık başarının sizin için başka bir anlam kazandığı bir süreç. Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu da 4. evinizde, yani kökler ve duygusal temel alanında parlıyor. Evren size diyor ki gerçek başarının iç huzurundan geçtiğini unutma. Artık kariyer hedefleriniz içsel güvenle uyumlu olmalı. Bu tutulma sizi dış başarıdan iç tatmine doğru yönlendiriyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 1. evinizde, yani kimlik, görünüm ve kişisel duruşunuzda yer alıyor. Bu enerji ben kimim ve neyi temsil ediyorum sorusunu öne çıkarıyor. Belki uzun zamandır başkalarının beklentilerine göre bir rol oynadınız. Ama şimdi Lilith size diyor ki artık maskeleri çıkar. Bu tutulma sizi sahici olmaya çağırıyor. Toplum önünde görünürken gerçekten neye inandığınızı savunabiliyor musunuz? Bu sorunun cevabı önümüzdeki 6 ayın kaderini belirleyecek. Ayrıca Lilith 1. evdeyken duygularınızı bastırmak artık imkansız hale gelir. Kendinizi ifade etme arzunuz büyür ve bu kariyerle ilgili kararınızda da cesaret kazandırır. Bu tutulma esnasında Mars'la Uranüs arasında bir kare açı var. Mars sizin 4. evinizde, yani ev, aile, duygusal kökler alanında. Uranüs ise 6. evinizde, yani iş, rutin ve sağlık alanında ilerliyor. Bu iki gezegenin kare açısı hem ev düzeninizde hem de iş temponuzda ani değişimleri tetikleyebilir. Belki iş yerinde bir kriz ya da ailevi bir sorumluluk sizi yön değişikliğine iter. Ama bu değişim uzun vadede sizi özgürleştirmek için gelir. Bu enerji artık aynı şekilde çalışmak istemiyorum dedirtebilir. Yaşam biçiminizi daha esnek, daha anlamlı hale getirmek arzusu artar. Tutulma sizi kökten bir değişime hazır hale getiriyor. Ev, iş ve duygusal temeliniz yeniden yapılanıyor. Bu tutulmanın en güzel enerjisi Güneş'te Jüpiter arasındaki üçgen açı. Güneş 4. evinizde, retro Jüpiter de 8. evinizde. Bu ikili arasındaki üçgen açı
maddi ve duygusal destekler açısından büyük bir koruma enerjisi getiriyor. Retro Jüpiter geçmişte alınmış bir kararın yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir. Belki bir yatırım, miras, borç ya da finansal ortaklık gündeme gelir. Ama bu kez sezgilerinizle hareket ettiğinizde kazançlı çıkabilirsiniz. Bu üçgen aynı zamanda duygusal dayanıklılığı da simgeler. Köklerinize dönün, geçmişinizi anlayın, affedin. Çünkü affetmek özgürleşmenin en güçlü halidir. Satürn ile Plüto arasında da bir seksil açı var bu tutulma esnasında. Satürn 5. evinizde, Plüto ise 3. evinizde ilerliyor. Bu iki gezegenin uyumlu açısı yaratıcılığınızı daha yapılandırılmış bir biçimde ifade etme şansı sunuyor. Artık fikirlerinizi ciddiye alın. Belki bir yazı, bir konuşma, bir proje ya da bir sahne performansı kendinizi ifade etmek için güçlü bir kanal bulabilirsiniz. Bu tutulma sözünüzün değerini yükseltiyor. Söyledikleriniz, yaptıklarınız ve inandıklarınız insanlar üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir. Bu tutulma esnasında kariyer yönünüz ve yaşam hedefleriniz değişebilir. Toplumsal statü veya iş unvanı konusunda köklü bir yeniden yapılandırma zamanı olacaktır. Ev ve iş arasında denge kurmanız gerekecektir. Aileyle ilgili sorumluluklar artabilir ancak duygusal güç kazanırsınız. İmajınız, duruşunuz ve liderlik biçiminiz dönüşüyor olacak. Sevgili yaylar, bu tutulma sizin için bir yön değişimi ve kader sıçraması. Artık eski hedefler değil, kalbinizde hizalanan amaçlar sizi çağırıyor. Evren size diyor ki, gerçek başarı kendini tanımlamakla başlar. Yıllardır dış dünyaya anlattığınız hikayeyi bırakın. Yeni bir hikaye yazma zamanı. Bu kez kalem sizin elinizde. Gökyüzü size diyor ki, yönünü kalbinle belirle. Çünkü doğru yoldasın. Sadece cesur ol. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutunma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Oğlaklar, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 3 Mart 2026 tarihinde Başak Burcu'nda tam ay tutulmamız var. 10 saat 14.39'da ve 12 derece 54 dakikada. Sevgili oğlaklar, 3 Mart'ta yaşanacak olan Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için yönünüzü, inançlarınızı ve yaşam felsefenizi tamamen dönüştürebilecek nitelikte. Bu tutulma haritanızın 9. evinde, yani inançlar, yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantılar ve yaşam alanında gerçekleşiyor. Evren size diyor ki gerçek anlamını bulma zamanı geldi. Artık sıradan düşünceler, dar bakış açıları ya da yüzeysel hedefler sizi tatmin etmiyor olabilir. Bu tutulma dünyaya ve yaşama bakışınızı derinlemesine değiştirecek. Tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle birlikte kavuşumda bu eski bir inanç sisteminin, eğitim biçiminin veya yaşam anlayışının artık size hizmet etmediğini gösteriyor. Belki uzun zamandır benimsediğiniz bir düşünce yapısı ya da sizi sınırlayan bir doğru algısı artık çözülüyor. Bu tutulma size yeni bir dünya görüşü kazandırıyor. Balık burcundaki Güneş Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda 3. evinizde, yani artık öğreten değil öğrenen olma zamanı. Evren sizden bilginizi daha sade, daha paylaşılabilir bir hale getirmenizi istiyor. Artık büyük teoriler değil, gerçek iletişim ve bağlantılar önemli. Bu tutulma zihninizi açıyor ama aynı zamanda kalbinizi de bilginin içine dahil etmenizi istiyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 12. evinizde. Bu ev bilinçaltınızı, gizli korkularınızı ve bastırdığınız arzularınızı temsil eder. Bu da demek oluyor ki tutulma sadece düşüncelerinizi değil, ruhunuzun derinliklerinde harekete geçiyor. Belki uzun süredir bastırdığınız bir endişe ya da geçmişten taşıdığınız bir inanç kalıbı ya da korku yüzeye çıkabilir. Lilith burada diyor ki artık kendi gölgenden korkma. Bu süreç özellikle ruhsal farkındalık, meditasyon, terapi ya da bilinçaltı çalışmaları açısından çok güçlü bir dönem olabilir. Kendinizi affetmek, geçmişin yüklerini serbest bırakmak için de çok büyük bir fırsat. Bu tutulma esnasında Mars'la Uranüs arasında bir kare açı var. Mars 3. evinizde, zihin, iletişim ve öğrenme alanınızda. Uranüs ise 5. evinizde, yani yaratıcılık, aşk ve kendini ifade etme alanında ilerliyor. Bu iki gezegen arasındaki kare açı fikirlerinizin, düşünce biçiminizin ve iletişim tarzınızın
değişeceğini gösteriyor. Belki bir konuda artık susmak istemiyorsunuz. Belki fikirlerinizi, yazılarınızı ya da düşüncelerinizi daha özgürce ortaya koymak istiyorsunuz. Uranüs 5. evde yaratıcılığını bastırma demektir. Bu tutulma sizden kalıpların dışına çıkmanızı, kendinizi daha cesur ifade etmenizi istiyor. Sanatsal, akademik veya entelektüel bir uyanış yaşayabilirsiniz. Sözcükleriniz artık sıradan değil, dönüştürücü bir etki taşıyor. Tutulmanın en güzel enerjisi ise Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açı. Güneş 3. evinizde, retro Jüpiter ise 7. evinizde yer alıyor. Bu ikili arasındaki üçgen açı yakın çevrenizden, eşinizden veya ortaklarınızdan güçlü bir destek alacağınızı gösteriyor. Retro Jüpiter geçmişte kopan bir iletişimi yeniden canlandırabilir. Belki bir anlaşmazlık düzelir, belki eski bir dostluk yeniden kurulur. Ama bu kez iletişim, anlayış ve şefkat üzerine kurulacaktır. Bu tutulma size dilinizle iyileştirin diyor. Sözleriniz insanlara umut olabilir. Kelimeleriniz köprüler kurabilir. Bu tutulma esnasında Satürn ile Plüto arasında da bir sekstil açı var. Satürn 4. evinizde, Plüto ise 2. evinizde ilerliyor. Bu iki gezegenin uyumlu açısı hem maddi hem duygusal olarak sağlam bir temel oluşturmanızı destekliyor. Uzun süredir sarsılmış olan güven duygunuz artık kalıcı şekilde yeniden yapılanabilir. Belki ev değiştiriyorsunuz, belki işinizin yönü, gelir modeliniz değişiyor olabilir. Ama bu kez temel sağlam, artık yıkılmadan yeniden kurmak mümkün. Bu tutulma sırasında eğitim, yayıncılık, medya veya uluslararası konularda gelişmeler yaşanabilir. Eski inançlarınızı, ideallerinizi sorgulayabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar, terapi veya bilinçaltı farkındalığı çok faydalı olur. Aile içi güven temaları yeniden yapılanıyor olacak. Fikirlerinizde insanları etkileme potansiyeliniz çok yüksek. Sevgili oğlaklar, bu tutulma sizi zihinsel bir yeniden doğuşa hazırlıyor. Artık bilgi değil, bilgelik zamanı. Evren size diyor ki gerçek güç her şeyi kontrol etmekte değil, akışı anlamakta saklı. Artık eski kalıplardan, geçmiş korkulardan özgürleşin. Kendinize yeni bir anlam tanımlayın. Çünkü bu tutulma size neden yaşadığınızı hatırlatacak. Gökyüzü size diyor ki anlam arayışın bitmiyor ama artık cevap sende. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 3 Mart 2026 tarihinde Başak Burcu'nda bir tam ay tutulmamız var. Saat 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Sevgili kovalar, 3 Mart'ta gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için paylaşım, dönüşüm ve derin bağlar temalarını vurguluyor. Bu tutulma doğum haritanızın 8. evinde, yani ortak kaynaklar, finansal destekler, krizler ve ruhsal dönüşüm alanında meydana geliyor. Evren size diyor ki artık yüzeyde kalma zamanı bitti, derinlere in. Bu tutulma hem maddi hem manevi düzeyde bağımlılıklarınızı, korkularınızı ve gizli güçlerinizi fark etmenizi sağlayacak. Tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle 8. evinizde kavuşuyor. Bu artık sizi kısıtlayan finansal veya duygusal bağlardan özgürleşme sürecini başlatıyor. Belki ortak gelirlerle ilgili bir konu netlik kazanabilir, belki bir borç, miras ya da yatırım konusu gündeme gelebilir. Ama bu tutulma sadece maddi değil, ruhsal bir temizlik de getiriyor. Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu ise 2. evinizde, yani özdeğer, güven ve kişisel kaynaklar alanında parlıyor. Evren size diyor ki artık başkalarına değil, kendine güven. Bu tutulma dış kaynaklara bağımlı olmayı bırakıp kendi gücünüzü inşa etme zamanını müjdeliyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 11. evinizde, yani arkadaşlıklar, topluluklar ve sosyal çevre alanında yer alıyor. Bu bazı ilişkilerde gerilim, mesafe ya da kopuşlar getirebilir. Belki bir grubun içinde kendinizi yeterince anlaşılmamış hissediyorsunuz. Belki değerleriniz artık çevrenizle örtüşmüyor. Lilith burada diyor ki gerçek dostluk özgürlükle başlar. Bu süreçte bazı kişilerden uzaklaşmak acı verse de aslında sizi ruhsal olarak özgürleştirecek. Artık kimseye kendinizi kanıtlama ihtiyacınız yok. Tutulma ben kimim değil,
kiminle birlikte gerçekten var olabiliyorum sorusunu sorduracaktır. Bu tutulma esnasında Mars'la Uranüs arasında da bir kare açı var. Mars ikinci evinizde, maddi kaynaklar, özgüven alanında. Uranüs ise dördüncü evinizde, yani ev, aile ve içsel güven alanınızda. Bu iki gezegenin kare açısı ev ve maddi güvenlikle ilgili beklenmedik değişimleri tetikleyebilir. Belki bir ev taşıma, aileyle ilgili bir karar ya da gelir kaynaklarında ani bir yön değişimi gündeme gelebilir. Ama bu değişimler sizi öz kaynak bilincine taşıyacak. Artık güvenliği dışarıda değil, kendi içinde bulmayı öğreneceksiniz. Mars Balık burcunda olduğu için duygusal harcamalar, empati ve fedakarlık temaları artabilir. Ancak Uranüs'ün etkisi sizi içsel anlamda daha özgürleştirecektir. Bu tutulmanın en güzel enerjisi de Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açı. Güneş ikinci evinizde, retro Jüpiter ise 6. evinizde. Bu ikili arasındaki üçgen açı özdeğer duygunuzu güçlendiren pratik fırsatları beraberinde getiriyor. Yani belki iş yaşamında geçmişten gelen bir fırsat yeniden gündeme gelir. Belki sağlığınızı güçlendirmek için yeni bir düzen kurarsınız. Retro Jüpiter geçmişte başaramadım dediğiniz bir konuda şimdi ikinci bir şans sunabilir. Bu tutulma önce kendine iyi bak mesajını taşıyor. Kendinizi şifalandırdığınızda bolluk doğal olarak size gelecektir. Tutulma esnasında Satürn ile Plüto arasında da bir seksil açı var. Satürn sizin 3. evinizde, Plüto ise 1. evinizde ilerliyor. Bu iki gezegenin uyumlu açısı zihinsel disiplini ve kişisel gücü bir araya getiriyor. Bu sözünüzle dünyayı değiştirme enerjisidir. Artık düşünceleriniz daha derin, iletişiminiz daha etkili olacak. Bir proje, bir fikir, bir yazı ya da bir topluluk önünde konuşma hayatınızda dönüm noktası yaratabilir. Tutulma size diyor ki gücünü fark et ve onu bilgelikle kullan. Bu tutulma esnasında finansal düzeninizde dönüşüm ve yeniden yapılandırma dönemi olabilir. Ortak gelirler, krediler, miras ya da yatırımlarla ilgili konular netleşebilir. Sosyal çevrede değişimler ve uzaklaşmalar gündeme gelebilir. Aile içinde güven temaları, ev değişimi ya da köklü bir duygusal farkındalık olabilir. Ruhsal derinleşme, terapi ve sezgisel çalışmalar için de çok uygun bir zaman. Sevgili kovalar, bu tutulma sizin için bir içsel yeniden doğuş anlamına geliyor. Artık yüzeydeki cevaplar yetmiyor. Ruhunuz hakikati arıyor. Evren size diyor ki gerçek güç teslimiyette gizli. Bazen kazanmak bırakmaktan geçer ve siz şimdi kontrolü bırakıp kendi içsel gücünüzü yeniden bulma eşiğindesiniz. Gökyüzü size diyor ki bıraktığın her şey seni özgürleştirir ve sen özgürlüğün burcusun. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, ay tutulması özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 3 Mart 2026 tarihinde Başak Burcu'nda tam ay tutulmamız var. Saat 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Sevgili balıklar, 3 Mart'ta gerçekleşecek olan Başak Burcu'ndaki ay tutulması sizin için ilişkiler, ortaklıklar ve denge temalarını derinden sarsıyor. Bu tutulma doğum haritanızın 7. evinde, yani evlilik, iş ortaklıkları, açık düşmanlar ve insanlarla kurduğunuz bağlar alanında gerçekleşiyor. Evren size diyor ki artık kimle, neden, ne kadar bağ kurduğuna dikkat et. Bu tutulma ilişkilerde bir dönüm noktasını temsil ediyor. Gerçekle sahte, bağlılıkla bağımlılık arasındaki farkı netleştiriyor. Bu tutulma esnasında ay güney ay düğümüyle birlikte 7. evinizde kavuşuyor. Bu geçmişten gelen ilişki kalıplarını, bitmemiş bağları ve eski ilişki döngülerini artık bırakmanız gerektiğini gösteriyor. Belki bir ilişki tamamlanıyor, belki de uzun süredir süren bir dinamik artık anlamını yitiriyor. Ama bu kayıp değil, farkındalığın başlangıcı. Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu 1. evinizde. Evren size diyor ki artık kendin için yaşa. Bu denge artık ben mi biz mi sorusunun doğru cevabını bulmakta. Tutulma sizi başkaları üzerinden değil, kendi kimliğiniz üzerinden tanımlamaya çağırıyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith 10. evinizde, yani kariyer, toplumsal imaj ve hedefler alanında yer alıyor. Bu enerji ben kimim ve dünyaya nasıl görünüyorum sorusunu öne çıkaracak. Belki bir ilişki, kariyer yolunuzu etkiliyor. Belki toplum önünde verdiğiniz bir rol artık iç dünyanızla çelişiyor.
Lilith burada diyor ki topluma değil ruhuna sadık kal. Bu süreçte iş ve özel hayat arasında bir gerilim oluşabilir. Bir yandan birine, bir ilişkiye ya da bir ortaklığa bağlı hissedebilirsiniz. Öte yandan bireysel özgürlük ve arzunuz büyür. Tutulma size dengeyi sevgiyle kurmayı öğretecek. Ne tamamen teslim olmak ne de tamamen kopmak. Gerçek bağ özgürlükle birlikte var olur. Bu tutulma esnasında Mars ve Uranüs arasında da bir kare açı var. Mars birinci evinizde yani kişisel duruş, kimlik ve yön alanında, Uranüs ise üçüncü evinizde yani iletişim, düşünceler ve yakın çevre alanında ilerliyor. Bu iki gezegenin kare açısı ben kimim sorusunu kesin biçimde gündeme getiriyor. Artık başkalarının sizi nasıl tanımladığıyla ilgilenmiyorsunuz. Kendinizi ifade etme biçiminiz değişiyor. Sözleriniz daha net, kararlarınız daha cesur olacak. Ama dikkat edin, Mars Balık burcunda duygusal tepkiler verebilir. Uranüs ise ani çıkışlar yaratabilir. Bu yüzden öfkenizi değil, farkındalığınızı kullanın. Tutulma size diyor ki kendini anlat ama kalbini unutma. Bu tutulma esnasında Güneş'te birinci evinizde, Retro Jüpiter'de beşinci evinizde yer alıyor ve ikisi arasında güzel bir üçgen açı var. Bu ikili arasındaki üçgen açı size yaratıcı, romantik ve ruhsal bir iyileşme enerjisi getiriyor. Retro Jüpiter geçmişte sizi mutlu eden ama sonra kaybettiğiniz bir neşeyi yeniden hatırlatabilir. Belki bir aşk, bir hobi ya da kalpten gelen bir ilham yeniden canlanır. Bu tutulma kalbini hatırla diyor. Çünkü balık enerjisi sevgiyle şifalanmayı simgeler, affetmek, bırakmak ve sevmek. İşte bu tutulmanın ana şifası bu. Tutulma esnasında Satürn Plüto arasında da bir sekstil açı var, uyumlu bir açı. Satürn sizin ikinci evinizde, Plüto ise 12. evinizde ilerliyor. Bu iki gezegenin uyumlu açısı sizi derin bir içsel disipline davet ediyor. Artık maddi ve manevi değerlerinizi yeniden tanımlıyorsunuz. Kimin için çabaladığınızı, neye gerçekten değer verdiğinizi sorguluyorsunuz. Plüton'un 12. evdeki varlığı bilinçaltınızı kökten temizliyor. Bu ruhsal bir yeniden doğuş enerjisi, Satürn ise bu dönüşümün kalıcı bir temele oturmasını sağlıyor. Yani artık sadece sezgisel değil, bilinçli olarak güçlü olmayı öğreniyorsunuz. Bu tutulma esnasında ilişkilerde önemli kararlar, bitişler veya yeni başlangıçlar yaşanabilir. Ortaklıklar, evlilik ya da hukuki konular gündeme gelebilir. Kariyer ve özel hayat arasında denge kurma ihtiyacı artabilir. İfade biçiminiz ve iletişim tarzınız tamamen değişiyor. Kalpten gelen yaratıcı bir yön yeniden doğabilir. Sevgili balıklar, bu tutulma sizin için bir ayna etkisi yaratacak. Karşınızdaki insanlar aslında içinizdeki farkındalığın yansıması olacak. Evren size diyor ki artık kendini başkalarında arama. Gerçek sevgi kendinle barıştığında başlar. Bu tutulma size bunu hatırlatmak için geliyor. Kendinize dönün ve orada aradığınız tüm cevapları bulacaksınız. Gökyüzü size diyor ki sevgiyle bıraktığında her şey sana dönmeye başlayacaktır. Mutlu, umutlu, huzurlu bir tutulma süreci geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.